Satürn yaklaşık her 29-30 yılda bir aynı burca döner ve bir burçta yaklaşık 2,5 yıl kadar kalır. Şimdi bu videoda Satürn'ün Koç burcuna geçişini anlatacağım sizlere. Hızlıca şuralara Instagram ve mail adreslerimi sizler için bıraktım. Eğer benden danışmanlık almak isterseniz bu iki adresten bana ulaşabilirsiniz. Instagram'ı zaten çok aktif bir şekilde kullanıyorum. Orada da zamanın nasıl bir kalitede aktığını sizlere bolca paylaşıyorum. Benimle ilk defa karşılaştıysanız hoş geldiniz. Ben Fulya. Sizinle her ay bu kanalda gerçekleşecek olan gökyüzü olaylarını, geçişlerini önceden paylaşıyorum. Eğer siz de önceden haberdar olmak isterseniz, sürecinizi biraz da olsa öngörmek isterseniz abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hemen anlatmaya başlayacağım. Çünkü 2,5 yıllık bir süreci olabildiğince kısaltarak size özet şekliyle sunacağım. Hazırsak başlayalım. Şimdi 2025 yazında yani 25 Mayıs'la 1 Eylül arasındaki geçişte bir fragman yaşayacağız. Satürn Koç'a bir göz atacak. Daha sonrasında yeniden sonbahar aylarında Balık burcuna geçecek. Fakat asıl Satürn Koç'a 14 Şubat 2026'da geçiş yapacak ve 13 Nisan 2028'e kadar bu geçiş devam edecek. Yani önümüzde yaklaşık 2 yıl kadar sürecek yeni bir Satürn dönemi var. Peki bu süreç ne demek? Bize ne anlatıyor? Koç burcu biliyorsunuz Zodyak'taki ilk burçtur. Başlangıçların, cesaretin, bireyselliğin burcudur. Satürn ise daha çok böyle disiplin, sorumluluk, zaman ve yapıyla alakalı. Bu ikisi bir araya geldiğinde gökyüzü bize diyor ki kendine ait bir yolun var mı? Ve bu yola cesaretle sahip çıkıyor musun? Çıktığın yolu gerçekten tamamlayabiliyor musun? Artık o başkalarının kurduğu düzenlere uyumlanma döneminde olmayacağız. Şimdi artık daha çok böyle kendi düzenimizi, kendi sistemimizi kurmak, kendi yolumuzda ilerlemek, kendi yolumuza liderlik etmeye doğru gidiyoruz. Ama bu öyle anlık bir motivasyonla tabii ki olmayacak. Satürn burada bizden biraz daha böyle sabırla ve istikrarla hareket etmemizi isteyecek. Hızlı başlatacağız bir şeyleri doğru ama yavaş yavaş inşa etmemiz gerekecek. Sanırım burada en çok Koç burçları zorlanacak. Çünkü çok dürtüseller ve hızlı aksiyona geçiyorlar. Başlangıç için evet çok güzel ama Koçlar bir şeylerinin devamını getirmekte çok zorlanan bir burç. İşte şimdi bu yüzden gökyüzü diyor ki başlattığın işi, ortaklığı, yuvanı, yaşam yerini, ilişkilerini her neyse konunuz güzelce bunu inşa et, sağlam bir zemine oturt diyor. Koç burcunun böyle karanlık tarafı biraz daha böyle acelecilik, işte fevrilik ve sabırsızlık genelde. Burada acele etmeden cesur olacağız ama körü körüne de artık bir şeylere girmeyeceğiz demektir. Risk alacağız ama dediğim gibi sorumluluğu da bir şeylerin alacağız. Yani aslında bu döngü yeni bir beni yaratmanın tam zamanı diyor. Ama bu ben sadece böyle ego ile kurulan bir yapı olarak düşünmeyin. Satürn burada beni daha çok sınayacak. Yani Satürn biliyorsunuz bizi testten geçiren bir gezegen, sınıyor. Burada da korkulacak aslında bir durum yok. Sorumluluk alamayan tipleri tabii ki çok daha fazla zorlayacak. Ne kadar kalıcı, ne kadar sağlam, ne kadar gerçek ve bize ait ve daha çok buralara bakacağız. Bu arada Satürn burada tabii ki zararlı bir konumda. Yani sorumluluk almak bazen o kadar kolay olmayabilir. Olmasını istediğimiz şeyleri bazen beklemek gerekecek. Yani o beklemek sonunda bizi zaten çok sabırlı, dayanıklı hale getirebilir. Tabii ki bu sizin haritanızda hangi alandaysa buralarda olacak bunlar. O yüzden dediğim gibi Koç'un karanlık tarafı yani acelecilik gibi yönleri güzelce törpülenecek bu süreçte. Şimdi Satürn Koç burcuna geçtiğinde hayat bizi biraz böyle dürtüyor aslında. Hadi harekete geç. Sen kimsin? Bu hayatta ne yapmak istiyorsun? Diye bize daha fazla hatırlatacak. Ama bunu öyle hemen içimizden geldiği gibi pat diye harekete geçerek değil, daha çok böyle bilinçli ve daha çok sorumluluk alarak yapmamızı isteyecek. Kilit nokta aslında bu dönemin bu. Önceden bu daha kolaydı belki. Önünü arkasını düşünmeden bir şeylere çok çabuk atılıyorduk, çok çabuk kalkışıyorduk. Ama Koç'un o başlatan ve sabırsız enerjisi burada Satürn'le karşılaştığında biraz daha duraksayacak demektir. Çünkü artık sadece başlamak değil burada maharet, sürdürebilmek ve sabırlı olmak. Başlattığımız şeylerin de arkasında durmamız gerekiyor. Bunu daha fazla bize gösterecek. Bu dönem kendimizi nasıl ortaya koyduğumuza tabii ki dikkat etmemizi isteyecek. Eğer bu enerjiyi fark etmeden yaşarsak ya durmadan bir şeyler başlatırız ve tamamlayamayız ya da her şeyi oldurmaya çalışırken gereğinden çok daha fazla gerginleşip bir şeylere zarar veririz. Ama eğer çaba gösterirsek Satürn burada bizi daha böyle kararlı, daha dirençli ve gerçekten de neyin peşinden gitmek istediğimizi bilen biri haline getirecektir. Bu da bize sonrasında başarı getirecek. İşin özü aslında
aslında şu: harekete geç ama bu kez sağlam adımlarla ilerle diyor. Çünkü hani bir koç nasıldır? Adım atar, gerisini pek getirmez. Burada da attığımız adımı kalıcı hale getirelim diye aslında uğraşmamızı isteyen bir gökyüzü konumu olacak. Satürn Koç burcundayken bizi en çok zorlayacak şeylerden bir tanesi bu yetersizlik hissiyatıyla aslında yüzleşmek olacak. Yani yeterince ben güçlü müyüm? Başlatabilir miyim? Bu yükün altından tek başına kalkabilir miyim gibi sorular bizim zihnimizde çokça fazla dolanacak tabii ki. İşte burada Satürn her zamanki gibi bizim içimizdeki o özgüveni sağlam temellere oturtmamızı isteyecek. Ve tabii en güzeli de şu: eğer içten içe yeni bir hayat kurmak istiyorsanız, ki birçok insan bunu aldı, bir değişim arıyorsanız, artık bir şeyler benim istediğim gibi olsun diyorsanız, işte bu döngü tam da bunun için geliyor, yeni başlangıçlar için. Ama bu değişimi kimse hani bizim yerimize yapmayacak. Ne bir ilişki, ne bir iş, ne de dışsal olarak başka şeyler, hani başarılar. Satürn Koç'un özü aslında şu: yani sen başla, ben arkandan eseceğim, ilerleteceğim seni diyor. Şimdilik 2025 yazında sadece kısa bir, dediğim gibi, fragman yaşayacağız. Bazılarımız için bu içsel bir dürtünün tetiklenmesi şeklinde olacak. Bazılarımız için de yepyeni bir yolun aslında habercisi, ama asıl hikaye 2026'da başlıyor. Bunu da tekrar vurgulamak istiyorum. Peki biz bu Satürn Koç döneminde ne yapalım? Mesela yeni girişimlerde bulunmak için tabii ki adım atabiliriz, ama sürdürülebilirlik, biliyorsunuz, söyledim az önce, en önemli sınavımız olacak. Hayatımızda ilk defa liderlik rolünü üstlenebiliriz. Bir grubun ya da bir fikrin öncüsü olabiliriz. Bunu ortaya koymak için zaten çabalayalım diyor. Cesur kararlar alabiliriz ama bunları gerçekçi bir planla desteklememiz şart gibi bir şey. Hani hep iş olarak bu arada düşünmeyin. Ben bunları anlatırken kafanızda işler canlanmasın. Hayatımızın her alanında böyle. Kendim için ne istiyorum sorusu artık hani kaçamayacağımız soruya dönüşecek. Çünkü kendimizi keşfetmek üzerine bir sorumluluk alacağız. Gerçekten sorumluluk sevmeyen kişilere de zor geçer biraz bu Satürn Koç süreci. Bunu gerçekten istiyor muyum ya da ben bunu sürdürebilecek bir güce sahip miyim? Çokça fazla söyleyeceğiz gibi duruyor. Eğer cevabınız evetse, bu transit zaten size kararlılık, sabır ve liderlik, dediğim gibi, kazandırabilecek. Ama eğer her engelde böyle geri çekilirsek, o zaman Satürn bizi aynı sınavla tekrar yüzleştirebilir. Yani bu bir liderlik sınavı aslında. Bağımsızlık ve sorumluluk arasında denge kurmayı öğrenmek zorundayız demektir. Hazırlıklı olun, cesur olun ve en önemlisi de sabırlı olun diyor gökyüzü. Çünkü bu döngüde hem içsel gücümüzü hem de irademizi yapılandıracağız. Yeniden yapılandıracağız. Satürn'ün en son Koç burcunda olduğu dönemler bu 7 Nisan 1996, 9 Haziran 1998 dönemi, 15 Mart 1967, 9 Nisan 1969. Bu kişilerin daha yoğun etki alacağını söyleyebilirim. Bu süreçte Satürn döngülerine giriyorlar. Tabii Koç, Terazi başta olmak üzere Oğlak ve Yengeçleri de çok yoğun bir 2-2,5 yıllık bir süreç bekliyor. Fakat sizin de haritanıza 2,5 sene içerisinde bir yerlere güçlü bir teması olursa sizi de çok fazla etkileyecek demektir. Şimdi siz isterseniz buradan yükselen burcunuza tabii ki atlayabilirsiniz, ama dileyenler geçmişte Satürn Koç burcunda neler olmuş, bu devamını dinleyebilir. Bu kısım daha çok böyle hani detay merak edenlere gelsin diye yaptığım bir kısım. Burç dakikanız aşağıda, dediğim gibi, isterseniz ilerletebilirsiniz. Geçmişte Koç döneminde, yani Satürn Koç döneminde olanlar, mesela Google ilk kez 1998'de kurulmuş. Satürn Koç'tayken, yani girişimcilik, dijital liderlikte dev bir adım atılmış. Şimdi de bu tip şeyler olabilir. İnternet kullanımı ve e-ticaret hızla artmaya başlamış. Yeni bir çağın liderleri doğmuş. Kişisel gelişim kitapları, Koç'la ilgili motivasyon konuşmaları, hani bunlar Koç'la alakalı. Bireysel başarı odaklı yaklaşımlar, bunlar da Koç'la alakalı. Ve bunlar mesela daha fazla yaygınlaşmaya başlamış. Yine aynı şekilde olabilir. Hani bu kendini keşfet, lider sensin, işte kendi markanı yarat gibi temalarda daha çok böyle yükselişe geçebilir bu Satürn Koç döneminde. 28 Şubat 1997 postmodern darbe, askeri müdahaleyle laiklik vurgusu güçlendi. Hükümet istifa etti. Bunu araştırabilirsiniz. Dönemin başbakanı o dönemde istifa etmiştir. Satürn Koç güç savaşı, liderlik mücadelesi, otoriteyle yüzleşme dönemidir. Yani laiklik ve şeriat tartışmaları, başörtüsü krizi, üniversite eylemleri gibi kimlik temelli ayrışmaları yaşandığı bir dönemden geçilmiş o dönemlerde zaten ayak seslerini duymaya başladık. Bu süreçlerde böyle bireysel haklar ve devlet otoritesi sık sık çatışmış, enflasyon ve siyasi belirsizlik iyice tırmanmış bu süreçte. Bu da tabii 1999-2001 krizlerinin zemini oluşturan etkiler diyebilirim. Türkiye'nin NATO ve AB ile ilişkilerin
ilişkilerinde yön arayışları daha fazla belirginleşmiş. Yeni liderleri, yeni yönetimi ve yeni dönemi tabii ki 2-2,5 sene içerisinde doğurabilir. Zaman içinde neler olacak zaten göreceğiz bu Satürn Koç döneminde. Evet, yükselen burçlara göre Satürn hangi alanları sizlerin haritasında etkileyecek? Bakalım Koçlarla başlıyorum. Koç ve yükselen Koçlar, bu transit en çok sizi ilgilendiriyor. 25 Mayıs 1 Eylül arasında kısa süreliğine Satürn Koç burcunda olacak ama esas bu bahsettiklerimi 2026 yılında daha çok yoğun bir şekilde almaya başlarsınız. Çünkü Satürn artık tamamen Koç burcuna 2026 yılında geçiş yapacak. Şimdiki daha çok bir ön gösterim gibi olacak. O yüzden yaz aylarınızı çok iyi gözlemleyin. Satürn'ün Koç burcundaki bu yolculuğu sizin için gerçekten önemli bir geçiş olacak. Doğal olarak cesur, hızlı ve lider ruhlusunuz. Fakat Satürn size artık bu noktadan sonra dur, acele etme, sorumluluklarını unutma diye sıkça hatırlatacak. Size vereceği bazı olaylarla tabii bunu yapacak ama bu belki size biraz böyle yavaş, ağır gelebilir. Çünkü hareket etmeyi, işte hızlı kararlar almayı sizler çok seviyorsunuz. Ama aslında Satürn'ün verdiği bu sınav sizin enerjinizi daha disiplinli ve odaklanmış bir şekilde kullanmanız açısından hani zaten verimli olmaya sizi itecektir. Evet, hani cesaretinizle birçok kapıyı açabilirsiniz. Bu doğru. Ama kapıların ardında kalıcı başarı için daha çok sabırlı, daha çok planlamalı bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Eğer dikkatsizce hareket ederseniz hem kendinizi yıpratırsınız hem de karşınızdaki kişilere karşı bir güvensizlik oluşturursunuz. Özellikle iş ve kariyer alanında sabit ve sağlam adımlar atmanız gerekecek. Şimdi sınırlarınızı bilip onları zorlamadan ilerlediğinizde aslında gerçek bir lider olarak olgunlaştığınızı görebilirsiniz. Hayatınızı yeni baştan kurduğunuz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Bu dönem sabırla yürürseniz ileride hani işte ben bunu başardım diye kendinize de çok gurur duyacağınız günleri zaten görürsünüz. Satürn buradan geçerken kilo vermek çok daha kolay olur bu arada. Bunu da atlamak istemedim. Hayatınızda çok daha fazla sınır çizdiğiniz, sorumluluk aldığınız bir dönem olarak görünüyor. Uzun bir süre, yani yolunuz çok uzun. Sabırsızlık duygunuzu fark edin. Sabır geliştirmek en büyük sınavınız. Aynı zamanda ustalığınız da olabilir. Kendinizi yeniden inşa ediyorsunuz. Öyle flörtöz, geçici, yüzeysel bağlar artık sizi tatmin etmeyebilir. Satürn sizi gerçekten böyle sağlam, güvenilir bağlara doğru yönlendirecek gibi duruyor. Karşınıza çıkan ilişkiler size belki sınav gibi gelebilir ama bunlar aslında sizi olgunlaştıran kişiler olacak. Olgunlaştıran karşılaştırmalar olacaktır. Tabii ki sadece bu kadarla bitmeyecek. Uzun bir süre ben genel hatlarıyla size Satürn Koç'u çizmeye çalıştım. Umarım dönüşümleriniz çok böyle hani kolaylıkla olur diyeyim. Doğum haritanızdaki yerleşimlere göre de nasıl etkiler alacaksınız? Detaylı olarak bence bir astroloğa danışın derim. Güvendiğiniz bir astroloğa. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Boğa ve yükselen boğalar 25 Mayıs 1 Eylül arasında kısa süreliğine Satürn Koç burcuna geçecek ama esas geçişi 2026 yılında olacak çünkü tamamen Satürn Koç'a o dönemde geçecek. Şimdiki bir ön gösterim. O yüzden böyle yaz aylarınızı iyi gözlemleyin derim. Sizler için bu dönem böyle biraz daha işte konfor alanının dışına çıkma dönemi. Yani arka plan bir geçiş. Bilinçaltınız, işte karmalar, kaygılar biraz daha fazla tetiklenebilir. Bildiğiniz gibi hani Boğa burcu zaten güven ve istikrarı seviyor. Adımlarınızı sağlam atabilirsiniz. Ama Satürn Koç burcundayken sizi içinize, daha doğrusu derinlerinize daha fazla temas etmenizi sağlayacak. Sizi o konfor alanınızdan aslında birazcık çıkartmaya geliyor. Satürn Koç burcunda sizin için böyle içsel bir disiplin, ruhsal olgunlaşma ve bilinçaltı konularında önemli bir aslında süreç başlatıyor. İç dünyanızda bazı sınavlar olabilir. Korkularınızla yüzleşmeniz gerekebilir. Bu süreç size biraz zor gelebilir tabii ki ama aslında kendinizi daha iyi tanımanız için çok büyük bir fırsat. Meditasyondur, yalnız kalmaktır, bilinçli nefes teknikleridir. Size bu dönem çok iyi gelebilir. Kendi sınırlarınızı çizmek ve bunlara sadık kalmak, ruhsal dayanıklılığınızı artıracak. İçsel disiplin ve dış dünyada daha sağlam durmanızı sağlayacaktır. Bu dönemde kendinizi böyle derinlemesine keşfedip olgunlaşarak güçlendirebilirsiniz. Zorlandığınız anlarda lütfen çok sabırlı olun. Çünkü içsel dönüşüm sizi çok daha böyle sağlam ve bilinçli bir şekilde bir birey haline getirecek. Umarım çok kolaylıkla geçer. Doğum haritanızdaki yerleşimlere göre aslında nasıl etkiler alacaksınız detaylı olarak tabii ki güvendiğiniz bir astrologdan destek alabilirsiniz. Bunu tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. İkizler ve yükselen ikizler 25 Mayıs 1 Eylül arasında kısa süreliğine Satürn Koç burcunda olacak. Ama esas bu bahsettiklerimi 2026 yılında çok daha yoğun
yoğun yaşamaya başlayacaksınız. Çünkü Satürn tamamen Koç burcuna 2026 Şubat ayında geçiş yapacak. Şimdiki kısa bir ön gösterim. O yüzden yaz aylarınızı çok iyi gözlemleyin. Şimdi sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek hedefleriniz sizin için ön planda olacak. Satürn Koç'ta sosyal ilişkilerinizde daha böyle seçici, sorumlu olmanız gerekiyor. Bazı arkadaşlıklara, işte çevrelere bir sınır çizmeniz gerekebilir. Hani kimlerle vakit geçirdiğinizi iyi düşünün. Çünkü bu dönem gerçek dostluklar sınanabilir. Büyük hayallerinizi gerçekleştirmek için çok kararlı olmanız, çok disiplinli olmanız gerekiyor gerçekten. Arkadaş çevrenizde size enerji veren insanlara daha fazla odaklanabilirsiniz. Sizi yoranlardan da bu dönem biraz daha uzak kalabilirsiniz. Grup çalışmalarında veya sosyal projelerde böyle sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Bu alanlarda tabii ki sabır ve planlama size çok fazla güç katacaktır. Kendi hedeflerinize odaklanarak sosyal dengeleri de iyi kurmanız çok çok önemli. Böylece hem kişisel gelişiminiz hem de çevrenizde olan böyle bağlarınız daha fazla güçlenebilir. Hayalini kurduğunuz bir proje ya da bir şeyler varsa onu artık daha planlı ve istikrarlı şekilde hayatınızda inşa etmeniz gerekiyor. Umarım sizler için de bu geçiş kolaylıkla geçer. Doğum haritanızdaki yerleşimlere göre tabii ki nasıl etkiler alacaksınız? Detaylı olarak böyle güvendiğiniz bir astroloğa danışmanızı tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Yengeç ve yükselen yengeçler 25 Mayıs 1 Eylül arasında kısa süreliğine Satürn Koç burcuna geçiş yapacak. Ama esas bu bahsettiklerimi 2026 yılında çok daha yoğun almaya başlarsınız. Çünkü 2026 yılında bu geçiş esas tamamıyla Koç burcunda olacak. Şimdiki bir kısa bir ön gösterim diyebiliriz. O yüzden yaz aylarınızı çok iyi gözlemleyin ki 2026'ya dair bir fikriniz olsun. Satürn Koç geçişi sizde kariyer ve toplumsal statü alanında çok böyle yoğun sorumlulukları getirebilir. İş hayatınızda disiplin ve ciddi çalışmalarla önünüzü açmak durumundasınız. Bu dönem başarıya giden yolda gerçekten sabır ve azimle ilerlemelisiniz. Kariyer planlarınızda sağlam adımlar atmanız gerekiyor diyor Satürn Koç. Dış dünyaya karşı duruşunuzda daha kararlı, daha disiplinli ve daha güçlü olabilirsiniz. Zorluklar sizi yıldırmasın. Tam tersine olgunlaştığınız bir dönem. Sosyal statünüzü ve iş sorumluluklarınızı ciddiyetle ele almanız gerekiyor. Yaptığınız işin karşılığını almak için çok sabırlı olmanız gereken bir dönem. Hani emeklerinizin meyvesini toplamaya hazır olun. Bu süreç sizi daha deneyimli, daha saygın bir konuma taşıyabilir. Belki yeni bir pozisyon gelir ama bu sizin daha fazla yük almanıza da sebep olabilir. Bu yıllarda emek verdiğiniz bir alanda artık sınanma zamanı gelmiş demektir. Satürn burada sizi tabii ki zorlayabilir ama aynı zamanda netleştirecektir. Ne olmak istiyorsanız onun gerekliliğini yapmanız gerekiyor. Harekete geçmeden, risk almadan, konfor alanında kalarak yol alamazsınız. Gecikmeler olabilir ama unutmayın ki Satürn geç verip hani kalıcı kazandırır. 10. ev sadece kariyeri değil, toplumsal konumunuzu da temsil eder. Bu da demektir ki bir ilişki artık ciddiye binebilir, evlilik kararı alınabilir ya da var olan bir evlilik artık yeni bir düzene ihtiyaç duyabilir. İlişkin beni ileri taşıyor mu? Bu ortaklık beni destekliyor mu? Gibi sorularla meşgul olabilirsiniz. Umarım kolaylıkla geçer süreciniz. Doğum haritanızdaki yerleşimlere göre nasıl etkiler alacaksınız? Detaylı olarak güvendiğiniz bir astrologdan danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Aslan ve yükselen aslanlar 25 Mayıs 1 Eylül arasında kısa süreliğine Satürn Koç burcunda olacak. Şimdi esas aslında bu bahsettiklerimi 2026 yılında çok daha yoğun hissetmeye başlarsınız. Çünkü 2026 yılında Satürn Koç burcuna tamamen geçiş yapacak. Şimdiki böyle kısa bir ön gösterim olacak. O yüzden yaz aylarınızı çok iyi gözlemleyin ki 2026 ile ilgili fikriniz olsun. 9. evinizde olacak yüksek eğitim, hukuksal süreçler, yolculuklar, yurt dışı inançlar, hayat felsefenizle ilgili alanlarda ilerlemesi sizin için aslında ciddi ve olgunlaştırıcı bir dönemi başlatıyor. Bu süreçte hayata bakış açımı nasıl sağlam zemine oturtabilirim sorusunu derinlemesine sorgulayabilirsiniz. Bunu sorgulamanız da gerekiyor olabilir. Belki uzun zamandır ertelediğiniz bir yüksek öğrenim programını ciddiyetle bu sefer ele alabilirsiniz. Ya da yurt dışı seyahatleriniz, uzak bir yerden gelecek fırsatlar gibi konularda daha böyle sorumlu ve planlı adımlar atabilirsiniz. İnançlarınızda, işte yaşam felsefenizde sağlam ve gerçekçi ve pratik bir anlayış geliştirmek, geçmişteki bazı hayal kırıklıklarınızla yüzleşmek bu dönemin aslında önemli parçaları olacaktır. Bu süreç spiritüel ve entelektüel anlamda sizi olgunlaştırırken sınırlarınızı ve sorumluluklarınızı da netleştirmenizi sağlayacak bir geçiş olacak. Yurt dışı bağlantılar, akademik veya işte kariyer, hukuki konulardaki alanlarda bu disiplinli çalışmak, sabırla ilerlemek zorunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda bu transit sizi kendimi geliştirmek için neyi bırakmalıyım ya da neye daha fazla odaklanmalıyım sorusuna daha fazla itebilir. Yolculuklar, eğitim,
inanç alanındaki bu Satürn enerjisi de size ağır ve ciddi gelebilir. Ama uzun vadede hayatınızda çok sağlam ve kalıcı bir büyüme yaratacaktır. Sabırla, disiplinle ilerlemek sonuçta sizi güçlü bir bilgelik noktasına taşır. Doğum haritanızdaki yerleşimlere göre nasıl etkiler alacaksınız? Detaylı olarak tabii ki bir güvendiğiniz astroloğa danışmanızı tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Başak ve yükselen Başaklar 25 Mayıs 1 Eylül arasında çok kısa süreliğine Satürn Koç burcuna geçiş yapacak ama esas bu bahsettiklerimi 2026 yılında çok daha yoğun yaşamaya başlarsınız. Çünkü 2026 yılında aslında Satürn tamamen Koç burcuna geçiş yapacak. Şimdiki çok kısa bir ön gösterim diyebilirim. O yüzden yaz aylarınızı iyi gözlemleyin. 2026 yılıyla ilgili de size bir fikir olsun. Satürn Koç burcunda 8. evinizde, yani dönüşüm, ortaklıklar, ortak kaynaklar, derin psikolojiniz, finansal konular alanınızda ilerlemesi hayatınızda ciddi ve köklü değişimlere zaten işaret ediyor. Şimdi bu dönem sizin için finansal ortaklıklar, miras, kredi ya da eşinizin maddi durumu gibi konularda böyle daha çok sorumlulukların arttığı, hesapların daha belki böyle sıkı tutulduğu bir süreç olabilir. Ben bu kaynakları nasıl sağlam yönetebilirim sorusu hayatınızın merkezinde olacak gibi duruyor. Şimdi aynı zamanda kendinizle ilgili belki de daha önce üstesinden gelmekten kaçındığınız, korkularınızla yüzleşmek, gölge yönlerinizi anlamak zorunda da kalabilirsiniz. Bu biraz zorlayıcı olabilir ama sizi çok da güçlendiren bir dönem. Satürn 8. evde size tabii ki sabır, disiplin, derin içsel dönüşüm getirecektir. Krizlerin üstesinden gelmek, kendinizi yeniden inşa etmek için gerçekten çok sağlam temelleri atmak için harika bir fırsatınız olacak. Ancak dikkat edin, bu süreçte kontrolü kaybetmemek, yani acele karar vermemek çok önemli. Sizin detaycılığınız ve analiz gücünüz burada aslında devreye girerse hem maddi hem de ruhsal olarak sağlam bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Korkularınızı biraz böyle gömüp ilerlemek yerine onları bilinçli bir şekilde dönüştürmek sizi daha güçlü kılacaktır bu süreçte. Daha kolaylıkla ilerleyebilirsiniz ki umarım da kolaylıkla ilerlersiniz. Doğum haritanızdaki yerleşimlere göre tabii ki bu Satürn Koç döneminde nasıl etkiler alacaksınız? Güvendiğiniz bir astrologdan danışmanlık almanızı tavsiye ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Terazi ve yükselen teraziler 25 Mayıs 1 Eylül arasında kısa süreliğine Satürn Koç burcunda olacak. Şimdi esas bu etkileri 2026 yılında aslında almaya başlayacaksınız ama bu dönem çok kısa bir ön gösterim olacak. Esas geçişi 2026 yılının Şubat ayında yaşayacağız. O yüzden yaz aylarınızı iyi gözlemleyin ki 2026'ya dair bir öngörünüz olsun. Satürn Koç burcunda sizin ilişkiler, ortaklıklar alanınızda yoğun bir süreç başlatacak. Şimdi artık ilişkilerinizde sadece romantik duygularla değil, sorumluluk ve gerçekçilikle hareket etmeniz gerekecek. Egonuzu biraz kenara çekip karşı tarafla daha dengeli ve adil bir ilişki kurmanız gerekebilir. Bu süreçte ilişkilerinizde sınavlar olabilir. Bazı ortaklıklar, ilişkiler zorlanabilir veya beklentilerinizde değişiklikler yaşanabilir. Ama bu aslında böyle kalıcı ve sağlıklı bağlar kurmanız için bir arınma süreci. İlişkilerinizi ciddi ve disiplinli bir yaklaşımla ele alırsanız, eğer kendiniz hem de karşınızdaki kişi için güven dolu bir ortam yaratabilirsiniz. Bu dönem ilişkilerinizi ciddi, disiplinli bir yaklaşımla ele alırsanız hem kendiniz hem de karşınızdaki kişi için böyle güven dolu bir ortam yaratabilirsiniz. Şimdi bu dönemde sabır, anlayış ve empati ön planda olması gerekiyor. Yalnızca duygularla hareket etmek yerine sorumluluk almayı da öğrenmeniz gerekiyor. Bu da sizi daha olgun ve daha güçlü yapacaktır ilişkilerle ilgili. Bu dönem hayatınızdaki tüm biz temalı konular ciddi bir teste tabi tutulacak. Özellikle ikili ilişkilerde sorumluluk almak, sağlam temellere dayanmayan birliktelikleri sorgulamak, gerçek bir bağlılık ve arayış içinde olmak sizi derinlemesine dönüştürebilir. Yalnız olanlar için tabii ki Satürn bu alanda geç kalınmış ama uzun vadeli ilişkiler de getirebilir. Tabii ki böyle emek, sabır ve netlik şartıyla. Umarım sizler için kolaylıkla geçer. Doğum haritanızdaki bu yerleşimlere göre nasıl etkiler alacaksınız? Tabii ki detaylı olarak güvendiğiniz bir astrologdan danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Akrep ve yükselen akrepler 25 Mayıs 1 Eylül arasında kısa süreliğine Satürn Koç burcuna geçiş yapacak ama esas geçişini 2026 yılında yapacak. Dolayısıyla da en yoğun etkileri daha çok o dönemde alırsınız. Şimdiki bir ön gösterim olacak. O yüzden böyle yaz aylarınızı iyi gözlemleyin ki 2026'ya dair bir fikriniz olsun. Sizin 6. evinizde olacak. Yani günlük rutinler, iş, sağlık, hizmet alanınız, aslarınız, üstleriniz, bunlarla alakalı ilerlemesi gereken disiplin, düzen, sorumluluk bilincini daha fazla ön plana çıkartıyor. Artık ben günlük hayatımı nasıl daha verimli ve sağlıklı hale getirebilirim diye ciddiyetle ele almanızı gerektiren bir sürece giriyorsunuz. İş hayatınızda performansınızı artırmak için çok daha sağlam adımlar,
adımlar, daha planlı adımlar atmanız gerekiyor. Bazı alışkanlıklarınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Sağlık konularında eğer ihmal ettiğiniz şeyler varsa, ihmal ettiğiniz noktalar varsa bunları görmezden gelmek yerine bir düzene oturtmak, doktor kontrollerine önem vermek zamanınızın önceliği olabilir. Bu dönem tabii ki beden ve zihin sağlığınızı koruma sorumluluğunu ciddi anlamda üstlenmeniz gereken bir süreç. Özellikle iş yerinde hani disiplin ve dayanıklılık çok çok önemli olacak. Çünkü Satürn sizi uzun vadeli hedeflere odaklanmaya zorlayacaktır. Rutinlerinizi düzene sokmak, enerjinizi dengede tutmak için sabır ve kararlılık göstermeniz gerekebilir. Tabii iş yükü ya da günlük sorumluluklar size biraz ağır gelebilir ama bu dönemin sonunda hem işte hem de sağlığınızda sağlam bir yapı oluşturmuş olacaksınız. Kendi sınırlarınızı netleştirmek ve böyle hani gereksiz yüklerden arınmak uzun vadede sizi aslında çok daha böyle güçlü yapabilir, güçlü kılabilir. Kısacası Satürn size 6. evde disiplinle kendine yatırım yap diyor. Bunu yaparsanız ilerleyen yıllarda gerçekten verimini görürsünüz. Umarım size kolaylıkla geçer bu süreç. Doğum haritanızdaki yerleşimlere göre farklı farklı etkiler de alabilirsiniz. Nasıl etkiler alacağınızı detaylı olarak güvendiğiniz bir astroloğa danışmanızı tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Yay ve yükselen yaylar 25 Mayıs 1 Eylül arasında kısa süreliğine Satürn Koç burcuna geçiş yapacak ama daha çok yoğun etki 2026 yılında alacağız. Bu geçiş yaz aylarında çok daha yoğunluklu olarak görünecek. İyi gözlemleyin bu sürecinizi ki 2026'ya dair bir öngörünüz olsun. Şimdilik sadece bir ön gösterim olacak. Bu süreçte yaratıcı projelerinizi ve hayallerinizi gerçekçi temeller üzerine oturtmak zorunda kalabilirsiniz. Aceleci davranmak yerine sabırlı ve kararlı adımlarla ilerleyin, planlı ilerleyin. Özellikle çocuklarınız varsa veya yaratıcılığınızı ortaya koyduğunuz işler yapıyorsanız burada disiplinli ve sorumluluk sahibi olmak çok önemli olacak. Kendi sınırlarınızı bilip enerjinizi kontrollü kullanmanız gerekiyor. Bu dönem sizi sınayabilir ama aynı zamanda büyütecektir de. Yaratıcılığınız ve özveriniz birleştiğinde ortaya aslında çok sağlam işler çıkacaktır. Kendinize güvenin ama acele etmeyin. 5. evinizdeki bu transit aslında hayatınızdaki bu yaratıcılık, aşk, kendinizi ifade etme alanlarında size ciddi dersler ve olgunluk getirecek. Bu dönemde böyle aşk hayatınız biraz daha ciddileşebilir. Hani oyun ya da flört havası biraz yerini böyle sorumluluk ve derinliğe doğru bırakabilir. Eğer uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir ilişki varsa artık bunu daha böyle sağlam temeller üzerine oturtmanız gereken bir sürece giriyorsunuz demektir. Umarım sizler için de bu geçiş kolaylıkla olur. Doğum haritanızdaki tabii ki yerleşimlere göre nasıl etkiler alacaksınız? Güvendiğiniz bir astrologdan destek almanızı öneriyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Oğlak ve yükselen oğlaklar 25 Mayıs 1 Eylül arasında kısa süreliğine Satürn Koç burcunda olacak ama esas bu bahsettiklerimi 2026 yılında çok daha yoğun yaşamaya başlayacağız. Çünkü Satürn tamamen Koç burcuna 2026'nın Şubat ayında geçiş yapacak. Şimdiki sadece bir ön gösterim. O yüzden yaz aylarınızı çok iyi gözlemleyin ki 2026 yılına dair size bir fikir olsun. Satürn'ün Koç burcundaki etkisiyle siz ev, aile ve duygusal güvenlik konularında önemli bir döneme giriyorsunuz. Ev hayatınızda bir düzen kurmak, aile içinde sorumluluklar almak tabii ki kaçınılmaz. Bu süreçte eski sorunlarla yüzleşebilirsiniz. Köklerinizi sağlamlaştırmak için çok daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Aile ilişkilerinizde sabır ve anlayış ve disiplin ön planda olacak. Bu dönemde ev ve aile hayatında sizi zorlayan durumlar olsa da aslında bu sınavlar sizi duygusal olarak daha böyle güçlü ve olgun yapacaktır. Evdeki düzeni sağlamlaştırmak, aile fertleriyle olan iletişimi sağlıklı hale getirmek size büyük fayda sağlayacak. Kendinize ve sevdiklerinize daha fazla sahip çıkacağınız bir dönem olabilir. Bu içsel güç dışarıdaki hayatınıza da aslında olumlu bir şekilde yansıyabilir. Ben gerçekten nereye aitim sorusuna dürüstçe cevap vermeniz ve bu süreci de iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Bu bir anahtar olabilir sizin için. Aile içindeki liderlik rollerini üstlenmeniz de gerekebilir. Umarım kolaylıkla geçer süreciniz. Doğum haritanızdaki yerleşimlere göre farklı etkiler alabilirsiniz. Bunları öğrenmek için de güvendiğiniz bir astroloğa danışmanızı bu süreçte tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Kova ve yükselen kovalar 25 Mayıs 1 Eylül arasındaki kısa süreliğine bir Satürn Koç dönemi olacak ama esas bu geçişi ve yoğunluğunu 2026'da alacağız. Çünkü Şubat ayında geçiş tamamen Koç burcuna olacak. Dolayısıyla yaz aylarınızı çok iyi gözlemleyin ki size 2026'ya dair bir fikir olsun. Satürn Koç'taki geçişi tabii ki iletişim ve düşünceler üzerinde böyle disiplin kurma zamanı demek sizin için. Siz hızlı düşünen, çabuk konuşan bir yapıdasınız ama bu dönem sizi daha
seçici ve planlı olmaya doğru zorlayacak. Yani sözlerinizin, fikirlerinizin arkasında durmanız gerekiyor. Düşünmeden konuşmaktan kaçının. Yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde de, eğitim hayatınızda da bir disiplin artabilir. Acele ve dağınık hareketler ya da hem sizin hem çevrenizdekilerin enerjisini çok düşürebilir. Bu yüzden Satürn size daha fazla odaklan, hani adımlarını daha planlı at diyor. Özellikle yeni bir şeyler öğrenirken ya da projeler geliştirirken çok daha sabırlı olmanız gerekiyor. O sabırsız düşünceler var çünkü. Düşünceleriniz olgunlaşabilir bu süreçte. Bu dönem zihinsel dağınıklığınızı artırmak, iletişimde olgunlaşmak için bir fırsat. Siz eğer bu süreçte kendinizi iyi organize ederseniz uzun vadede hem sosyal hayatınızda hem de iş hayatınızda aslında kalıcı başarılar elde edebilirsiniz diyor Satürn Koç'ta. Sadece sabırlı olmanız yeterli. Umarım kolaylıkla geçer süreciniz. Doğum haritanızdaki yerleşimlere göre farklı farklı etkiler alabilirsiniz. Detaylı olarak bir astroloğa danışmanızı tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Balık ve yükselen balıklar 25 Mayıs 1 Eylül arasında kısa süreliğine Satürn Koç burcuna geçiş yapacak ama esas bu yoğun etkileri bizler 2026 yılında almaya başlayacağız. Bu sadece kısa bir ön gösterim olacak. Size 2026'ya dair bir fikir olsun diye söylüyorum. Bu sürecinizi o yüzden yaz aylarınızı çok iyi gözlemleyin. Sadece beklemek, sabit kalmak size iyi gelmeyebilir bu süreçte. Maddi ve manevi değerlerinizi sorgulayacaksınız. Bu değerler için mücadele etmeyi öğrenmeniz gerekecek bu Satürn Koç döneminde. Korkuları ve alışkanlıklarınızı aşmanız gerekiyor. Evet, bazen bu bizi zorlayacak ancak kendinize ve potansiyelinize inanmanız çok çok önemli. Özellikle maddi konularda böyle disiplinli olmanız gerekiyor. Gereksiz harcamalardan kaçınmak, geleceğe yatırım yapmak tabii ki bu dönem şart. Kendinizi geliştirirken adım adım ilerlemeyi seçerseniz uzun vadede hem finansal hem de ruhsal anlamda aslında size çok sağlam bir noktaya ulaşacağınızı müjdeliyor. Bu dönemde sabrınız ve kararlılığınız en büyük silahınız olacak. Umarım sizler için bu dönem kolaylıkla geçer. Doğum haritanızdaki yerleşimlere göre farklı farklı etkiler mutlaka alırsınız. Bu yüzden güvendiğiniz bir astroloğa danışmanızı tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın.